Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Eylül günlerden pazar kıymetli dostlar. Yatırım tavsiyesi vermeden sizlerle tıpkı diğer videolarda olduğu gibi sohbet edeceğiz. Konumuz kripto paralar arkadaşlar. Genel olarak piyasada bugün hacim olarak da fiyat olarak da biraz bir geri çekilme var. Baktığımızda sevgili dostlar toplam global piyasalara baktığımızda 0,33'lük bir geri çekilme var fiyat anlamında. Hacim anlamında baktığımızda da %35'lik bir geri çekilme var. Niye hacim bu kadar düştü arkadaşlar? Düne göre ne oldu ki hacim düştü? Dedik ya bugün günlerden pazar. Kurumsallar kapalı. Millet geziyor arkadaşlar. Dışarıda da çok güzel bir hava var. Bu arada Marmara bölgesinde yaşıyorsanız eğer gece sağanak yağış, fırtına uyarısı verildi. Dikkatli olun. Şu an gündüz her yer pırıl pırıl. Hiç fırtına kopacak, yağmur yağacak, ortalık karışacak gibi bir hava yok. Ama zaman neyi gösterir bilinmez. Meteoroloji öyle dedi. Bitcoin 0,13 artıdayken Ethereum 0,62 ne yazık ki ekside. Şöyle baktığımızda kırmızılar var, yeşiller var. Karışık bir piyasa bugün sevgili dostlar. Günün şampiyonu FLR %5,44 artmış. Bonk artmış arkadaşlar. Pepe artmış, Doge artmış, Ripple artmış. Doge'nin videosunu yapmadık ama Bonk niye artmış, Pepe niye artmış, Ripple niye artmış diyorsanız zaten kanalda bunların videoları daha yeni çektik. Pepe, Ripple arkadaşlar arada Mana, Launch, Avax, Solana ve Bonk var arkadaşlar. Bunlar hakkında merak ediyorsanız gelip izleyebilirsiniz. Sol'la ilgili bir gelişme var sevgili dostlar. Solana biliyorsunuz ki bir meme token olayı başlattı. Bir meme token piyasaya sürüyor. Sürekli bir meme token sürüyor. Sürekli sürüyor, sürekli sürüyor. Ve bu meme tokenları alabilmemiz için önce ne yapıyoruz? Gidiyoruz Solana alıyoruz ve bu Solana'ları o meme tokenlara yeni çıkan daha adı sanı duyulmamış tokenlara yatırım yapıyoruz. O tokenlar yükseldiğinde kazanıyoruz. Çoğu yükselmiyor, çoğu gidiyor, batıyor. Paramız da batmış oluyor. Elimizdeki Solana'lar da gitmiş oluyor. Ama bir tane vurgun yaptığımızda, bir meme token yakaladığımızda da zengin oluyoruz. O da ayrı mesele. Şimdi bu Solana'lar hani takasa sokulan Solana'lar birikiyor, 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 birikiyor. Şu an Solana'da yüklü bir satış baskısıyla karşılaştı. Çok fazla Solana birikti. Çok fazla şu an piyasaya geliyor. Yaklaşık 5 milyon dolarlık bir Solana satışı var ve Solanacılar biraz dikkatli olsunlar. Yüklü yüklü patronun elinde fazla birikti Solana. Bunu piyasaya sürüyor Solana. Bu aralar bir geri çekilme yaşayabilir. Dikkatli olsunlar diyelim. Devam edelim. Günün kaybedenlerine bakalım. Celestia arkadaşlar en çok kaybeden. WorldCoin. WorldCoin'i bana 2 gün önce sordunuz. Hocam ne yaptınız WorldCoin'leri? Duruyor mu? Evet duruyor. Çünkü ben WorldCoin'i uzun vade için aldım demiştim. Peki nereden ekleme yapacaksınız dedim. Dediler 2 doların bir altına düşsün öyle bakarız dediler dedim. Ve WorldCoin şu an 2 doların altında. Yani düşmesini beklediğimiz yere kadar düştü. Peki ekleme yapacak mıyım? Bakacağız arkadaşlar. Ekleme yapıp yapmayacağımı bugün bir WorldCoin videosu çekmeyi düşünüyorum. Orada bakacağım, inceleyeceğim. Beraber inceleriz. Eğer istediğimiz seviyeye inmişse ekleme yaparım WorldCoin'e. Yok inmemişse daha fazla düşüş bekliyorsak onu da o videoda söyleriz. Henüz WorldCoin inceleme fırsatım olmadı. CFX en çok kaybeden, Wormhole en çok kaybeden, R ve Jasmine en çok kaybeden olmuş. Bugünkü kripto paraların en büyük gündemi arkadaşlar hani baktığımızda bir gündem yok. Hani pazar bugün ama gündem arıyorsak en büyük gündem CZ'nin hapisten çıkıp yapmış olduğu ilk sözler. Herkes bekliyordu. CZ hapisten çıkacak. Binance yeniden atağa kalkacak. Binance meme tokenları yatırım yapacak. Binance Fan tokenları yatırım yapacak. Binance Luna ekosistemine yatırım yapacak. İşte Binance şunu yapacak, bunu yapacak şeklinde bir beklenti vardı. Ve insanlar gün sayıyordu. Son bir ay CZ'nin çıkmasına. Son 3 hafta, son 2 hafta, son bir hafta, son bir saat gibi gibi artık alarm kurmuşlardı. Sanki CZ hapisten çıkınca her şey günlük güneşlik olacak gibi.
Biz de söylemiştik. Arkadaşlar CZ'nin tahliye edilmesindeki kararlardan bir tanesi de kesinlikle ve kesinlikle Binance yönetimine, BNB'ye, yani Binance logosu altındaki hiçbir işe bulaşmaması gerektiğiydi arkadaşlar. Adam daha yeni hapisten çıktı. Bir daha böyle bir riske girer mi? Peki ne yapacak arkadaşlar bu CZ? Dedik, gittiler, sordular, röportaj yaptılar. Dedi ki önce dinleneceğim. Önce dinleneceğim dedi arkadaşlar. Ve piyasaya baktığınızda ne görüyorsunuz dediklerinde piyasada geçmişe göre, benim zamanıma göre, Binance'i kurup trilyoner olması zamanına göre çok daha büyük fırsatlar olduğunu söylüyor arkadaşlar. Biz ne diyoruz böyle bakarken, küçük yatırımcılar aramızda konuşurken, kafede sohbet ederken ne diyoruz? Kripto işi bitti ya, Bitcoin işi bitti ya falan. Eskiden de o falan diyoruz ya. Adam diyor ki fırsatlar çok daha fazla. Yani çok daha ileriyi görebiliyoruz diyor. Fırsatlar, yani piyasa daha iyi bir hale geldi. Batma oranımız daha düşük, para kazanma olayımız daha yüksek bir piyasaya döndük. Fırsatlar artık daha büyük diyor. Böyle bir sirkelendik. Acaba Allah Allah ya falan dedik. Bizim göremediğimiz bir şey mi var acaba diye daha bir dikkatli odaklanmama neden oldu. En azından benim bunun bu açıklaması. Benim göremediğim ne gördü acaba diye böyle daha detaylı bakar oldum. İkinci olarak ne yapacaksınız peki düşündüğünde hani adam parayı kazanmış, yükünü tutmuş arkadaşlar. Yani yükünü tutmuş. Diyor ki hayvanseverlere odaklı projelere daha çok yöneleceğim diyor. Hayvanları daha fazla saygı göstermemiz. Bu dünyada ortak yaşıyoruz. Onlara daha fazla ilgi alaka gösterebileceğim projelerde bulunacağım diyor. Bir de eğitim projelerinde olacağımdan bahsediyor. Ve diyorlar ki ya burası sizin milyar milyar trilyon trilyon dolarlarınız var. Trilyon yok da trilyon TL'si vardır da milyar milyar dolarları var arkadaşlar. Diyor ki yani çok lüks yaşamıyorsunuz diyorlar. Hani lüks nedir diyor böyle bir soru geldiğinde de. O da diyor ki hapishanede diyor bize diyor günde bir tane meyve veriyorlardı diyor. Bir tane meyve veriyorlarmış günde. Burada diyor evimde özgür olduktan sonra diyor sınırsız birden daha fazla meyve yiyebilmek en büyük lükstür diyor. En büyük lüksümdür benim diyor. Adam aşmış bazı şeyleri. Yani para adamı sapıttırmamış, böyle bir olgunlaştırmış olarak görülüyor. Verdiği örnekten bile belli. Hani yatlar, katlar, bilmem neler, eğlencelerden bahsetmiyor. Meyveden bahsediyor. İkinci bir meyve yeme hakkından bahsediyor. Eğitimden bahsediyor. Hayvanseverlikten bahsediyor. Artık CZ para hırsıyla yanıp tutuşan bizlerin ne yazık ki dışında kalmış oluyor arkadaşlar. CZ yavaş yavaş gündemimizden uzaklaşıyor bu açıdan baktığımız zaman. Evet, CZ Binance'le, Launch'la, fan tokenlarla herhangi bir çalışma yapmayacağı böylelikle belli oldu. Evet, başka ne gündemimiz var? Evet sevgili dostlar, başka gündemimiz Burkina Faso'dan geldi. Ne alaka hocam kripto ile? Kripto ile hiçbir alakası yok. Sadece gördüm, şaşırdım arkadaşlar. Rusya ve Burkina Faso uzayda silah kullanılmaması konusunda bir anlaşma yapmışlar. Bildiğiniz üzere Burkina Faso'nun sevgili dostlar bir uzay filosu var. Atılgan gemileri, X-Wing'leri, G-Wing'leri, TIE Fighter'ları var arkadaşlar. Bunlar uzayda fink atıyorlar ve ışık hızının 5 katı, 10 katı, 100 bin katı daha hızlı hareket eden uzay gemileri var. Burkina Faso'nun Rusya ile uzayda birbirlerine ateş etmeme kararı almışlar ve sevinç içinde, halk sevinç içinde karşılamış bu durumu. Burkina Faso yapıyor ve baktığımız zaman insanlar aç, 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 politikacılar neyle uğraşıyor? Neyse bu konuda ayrı bir mesele. Tekrar dönelim gündemimize, kripto paralara, Bitcoin'deki trende bakalım arkadaşlar. Ne diyor bize göstergeler? Göstergeler emtia kanal endeksi kısa vadede bir gösterge sat. Momentum kısa vadede sat. Williams yüzde aralığı kısa vadede sat sinyalimiz var. MACD orta vadede al sinyalini korurken hareketli ortalamalarda da yine orta vadede al sinyalini verirken kısa vadede vurkaç için kaldıraçlı işlemlerde vurkaçlarda kullandığımız Hull hareketli ortalama sata dönmüş 66.200 direncinin altında kalarak. Yani arkadaşlar Bitcoin'de bir yükseliş havası vardı. Uçtu, kaçtı, gitti, nereden nerelere geldi.
52 binlerden biz aldık. 52 binlerden 65 bin, 66 binlere kadar Bitcoin yükseldi ve yükseliş bitti diyor bize Hul hareketli ortalama. Kısa vadededir ama bu. Tekrar üstüne basarak söyleyeyim. Buradaki konu şu, eğer yükselişin devam etmesini Bitcoin'den tekrardan aynısı gibi bir soluksuz yükseliş bekliyorsak 66.200'ün üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor. 66.200'ün altında kaldığımız, Hul hareketli ortalamanın altında kaldığımız müddetçe geri çekilme ya da rolantide bir hareket bekliyoruz diyor bize göstergeler. Grafiğimiz bize ne söylüyor arkadaşlar? Önce RSI tarafına bakalım. RSI'da demiş idik ki şurası bir tepe, burası bir tepe. RSI'da bir tepeye ulaştık. Bir doyum noktasına ulaştık. Satalım mı hocam dediğimizde hayır arkadaşlar demiştik. Çünkü RSI asıl bu tepeye geldikten sonra gerçek yükseliş olur. Şimdi buradan bu dipten alıp şu tepeye geldiğinde %2, %3 falan artış yaptığında hani şuradan şuraya çıktığında %10'lar, %20'ler yapar. Daha kısa mesafedir ama daha hızlı yükselir. Onun için ne yapmak lazım? Şu RSI içeriye girdiğinde hani şuralarının içine girdiğinde satış yapmak lazım. Şu an için içine girmiş değil günlük olarak baktığımızda. Evet bir durgunluk var. Evet bir geri çekilme var. Evet bir yükselişte bir sıkıntı var. Ama sat piyasadan çık şu an için diyemiyoruz. İçeriye girip şu hareketli ortalama yani sarı çizginin altında kalmadığı müddetçe. Şurada nasıl altında kalmış? Bu olay olmadığı müddetçe. Şurada nasıl altında kalmış? İşte bu olay olmadığı müddetçe sat kaç git diyemiyoruz arkadaşlar. Elimizde malımız var. Nakitimiz de var. Hem tutuyoruz hem nakitte bekliyoruz fırsat doğmasını alım yapmak için. E, Maldayız da fiyatlar yükselirse zaten içeride de malımız da olduğu için yine de para kazanacağız. Şu anki görünüm RSI'ye göre nötrdür arkadaşlar. Sadece bekle. Malda olan beklesin, nakitte olan beklesin görünümü hakim. Peki grafiksel görünüme baktığımızda ise evet şurada dediğimiz gibi aşağıda 52-53 bölgesinden dipten al dedim arkadaşlar. Birinci kademe al dedik, aldık. Burada güçlü ala döndü, aldık, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Kanalın üstüne vardık. Kanalın üstüne vardık. Sel geldi, çıktık. 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 Üstüne vardık. Varamadık. Sel geldi, çıktık. Üstüne vardık. Ama henüz sel gelmedi arkadaşlar. Sel gelmedi. Hocam biz bu bayları selleri bilmiyoruz. Bu indikatör bizde yok. Biz ne yapalım diyenlere de ölçü verdik arkadaşlar. Ne dedik bu ölçüleri? Hesapları, kitapları yaptık. 64.700 dedik. Şöyle yapalım. 4 saat diye alalım. 64.700'e kadar Bitcoin'in inmesini bekliyoruz dedik. 64.700'de şu kanalın alt kısmı var arkadaşlar. Bu 64.700'den yukarıya dönerse ekleme yaparız. Nakitimiz var dedik ya. Mala ekleme yaparız. Bunun altında kalır. 64.700'ün altında kalır isek birinci karlarımızı alırız. Elimizdeki malı azaltır. Nakitimizi biraz azaltırız. Nakitimizi biraz arttırırız bu sayede. Neresi? 64.700. Sonra 64.700'e geldi ama hala düşmeye devam ediyor. Bir alt desteğimiz neresi? 63.700. 1000 dolar fark var. 63.700'ün de altında bir kapanış görürsek daha güçlü. Biraz daha satış yaparız arkadaşlar. Olur da 60.300'ün altında bir kapanış, şu yeşil, üçüncü yeşilin altında bir kapanış görürsek de artık kol kesmeler bilmem neler bitti. Tamamen piyasadan çıkarız arkadaşlar. 60.370'in altı hoş geldin ayıdır. 60.300'ün yani şuradan aldığımız 52.000'den aldığımız mal geldi. Azar kademe azalttık. 60.370'in altında kapanış gördüğümüzde ayıya geldik. Tamamen piyasadan çıkıyoruz. Tamamen piyasadan çıkınca ne yapmalıyız diye saydığımda geçen gün
İşte gidin bankaya faize yatırın falan da demiştim. Bazı arkadaşlar eleştirmiş. Niye, nasıl faizi översin diye. Ya ne yaparsanız yapın demek istedim arkadaşlar. Herkesin inancı kendine. Ben kendim gidip kendi namıma bankaya faize yatırmam ama tercih, hani aklıma o geldiği için söylüyorum. Ne alabilirim buradan? Altın al, ne bileyim ben. Borsaya git, hisse senedi al, ne bileyim ben. Yani kriptodan çık demek istedim. Tamam mı? 60.300'ün altı kriptodan çık demektir. Hoş geldin ayı demektir arkadaşlar. Tamam mı? O konuda anlaşılır. Evet canlar, söyleyeceğim başka da bir şey yok. Dediğim gibi bugün pazar, çok böyle önemli, gizemli bir haber olmadığı için fazla da lafı uzatmıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Telegram kanalımıza bekliyoruz. Telegram kanalımıza nasıl geleceğimizi hala soran arkadaşlar var. Link yok deniliyorlar. Arkadaşlar öncelikle şuradaki borsalara referansımızla üye oluyorsunuz. Bugün ayın 29'u, ayın birinden itibaren bu yasaklanacak. Referansımızla gelip şu an için hala serbest üyelik oluşturuyorsunuz. Üyelik oluşturduktan, işlem yaptıktan sonra bana haber verin. Ben de size Telegram linkini göndereyim. Böylelikle Telegram kanalımıza katılmış olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.